Temmuz ayı geldi ve Marmara bölgesinde yaz sıcakları artık tüm gücüyle kendini hissettirmeye başladı. Çoğu bahçıvan için bu dönem bahçeyi kendi akışına bırakma, gölgede dinlenme ve sadece mevcut domateslerin, biberlerin kızarmasını bekleme dönemidir. Ancak profesyonel üretimde Temmuz ayı aslında gizli bir hazinedir. Biz buna bahçede ikinci bahar, yani her şeyin yeniden başladığı bir dönüm noktası diyoruz. Çevrenizden bu kavurucu sıcakta toprağa tohum mu atılır? Tohumlar sıcakta pişer, filizler yanar gibi sözler duyabilirsiniz. Eğer geleneksel ilkbahar yöntemleriyle körlemesine bir ekim yaparsanız evet, ne yazık ki haklı çıkarlar. Temmuz ayının çok büyük bir avantajı var. Toprak sıcaklığı mükemmel seviyede. İlkbaharda çimlenmesi haftalar süren tohumlar Temmuz toprağında sadece birkaç günde uyanır. Bu videoda Marmara'nın nemini ve sıcaklığını arkamıza alarak fide şaşırtma süreçleriyle hiç uğraşmadan doğrudan toprağa ekeceğimiz sebzeleri inceliyoruz. Eğer hazırsanız toprağa dokunma zamanı. Başlıyoruz. Listemizin ilk ve en önemli sırasında güzlü hıyar, yani sonbahar salatalıkları var. Bahar aylarında ektiğiniz salatalık kökleri Temmuz sonuna doğru yaşlanmaya, verimden düşmeye ve Marmara'nın nemi yüzünden külleme ya da mildiyo gibi mantar hastalıklarına yakalanmaya başlar. İşte tam bu kriz anında Temmuz ortasında ekeceğiniz yeni tohumlar Ağustos sıcağında muazzam bir kök yapısı geliştirir. Eylül ayının o serin, nemli geceleri başladığında ise bitki en verimli dönemine girer. Yüzlük salatalığın çıtırlığı ve aroması yazın sıcağında kavrulan salatalıklara kıyasla çok daha yoğundur. İkinci sırada kabak çeşitleri var. Sakız kabağı, kara kabak, topan kabak ya da yerli asma kabakları. Kabak tohumları yapısal olarak büyüktür ve bünyesinde yüksek enerji barındırır. Topraktaki nemi ve sıcaklığı hissettiği an 3 ila 4 gün içinde çimlenip devasa yapraklar açmaya başlar. Temmuz ekiminin kabaktaki en büyük avantajı, ilkbahar ekimlerinde baş belası olan kabak böceklerinin ve kök çürüklüğü mantarlarının bu dönemde yaşam döngülerinin sonuna gelmiş olmasıdır. Yani bitkiniz daha az zararlı baskısıyla hızla meyveye yatar. Eylül ve Ekim aylarında taze taze kabak sıyırmak istiyorsanız bu haftaları sakın boş geçmeyin. Marmara sofralarının vazgeçilmezi olan taze fasulye ve barbunya da Temmuz ayının yıldızlarındandır. Fasulye tohumu soğuk topraktan nefret eder. Ancak Temmuz ayında toprak adeta bir kuluçka makinesi gibidir. Burada dikkat etmeniz gereken çok kritik bir yerel detay var. Marmara'nın Eylül rüzgarları sert olur. Eğer sırık çeşidi ekiyorsanız rüzgarda devrilmemeleri için şimdiden çok güçlü destek yapıları hazırlamalısınız. Eğer risk almak istemiyorsanız 50-55 günde hızla hasada gelen oturak, yani çalı fasulye çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Temmuz başında toprağa giren fasulye Eylül başında tabağınızda olur. Gelelim Temmuz ayının ikinci yarısına. Havuç ve turp çeşitleri yapıları gereği asla şaşırtılamaz. Yani viyollerde fide yapıp toprağa dikemezsiniz. Bunun yerine doğrudan kalıcı yerine ekmek daha iyi olacaktır. Temmuz sonu fındık turpu, normal turp ve havuç için mükemmel bir zamandır. Yapraklı yeşilliklerden pazı, ıspanak ve roka da bu dönemin gizli kahramanlarıdır. Normalde yeşillikler sıcağı görünce hemen sapa kalkar. Yani çiçek açıp tohuma kaçar ve yaprakları acılaşır. Ancak Temmuz sonuna doğru ekim yapıp bitkiye ilk 2 hafta hafif bir gölge sağlayabilirseniz muazzam bir kök sistemi kurarlar. Roka ise zaten hızıyla bilinir. Temmuz'da boş olan her domates ya da bezelye tarhının arasına serpiştirebileceğiniz 3 haftada salatanıza girecek harika bir ara üründür. Gördüğünüz gibi alternatifimiz çok. Ancak Temmuz ayında tohum ekmek ilkbahardaki gibi tohum at ve yağmura bırak rahatlığında olamaz. Eğer şu 3 kurala uymazsanız emekleriniz ne yazık ki toprağın altında kurur. Birinci kuralımız: nem yönetimi. Temmuz güneşinde toprağın ilk 1 santimi birkaç saat içinde beton gibi kurur. Tohumlar çimlenip yüzeye çıkana kadar toprağı günde gerekirse 2 kez sabah erken ve akşam serinliğinde yağmurlama usulü nemli tutmalısınız. Toprağı çamur yapmayın. Sadece nemi kesintisiz koruyun. İkinci kuralımız: ekim derinliği ve kapama materyali. Yaz ekimlerinde tohumları ilkbahara göre çok hafif daha derine ekiyoruz. En önemli püf noktası ise üzerini kapatırken bahçe toprağı yerine elenmiş kaliteli bir kompost, torf ya da solucan gübresi kullanmaktır. Bu lifli yapılar nemi sünger gibi tutar ve güneş altında sertleşip kabuk bağlamaz. Böylece filiziniz toprağı kolayca delip yukarı çıkar. Üçüncü kuralımız ise
Gölgelendirme. Temmuz güneşi doğrudan toprağa vurduğunda tohum yatağını aşırı ısıtır. İmkanınız varsa ekim yaptığınız alanın üzerine %40'lık ya da %50'lik bir gölgelik file gerin. Bu file yakıcı ultraviyole ışınlarını kırar, toprak sıcaklığını dengeler ve buharlaşmayı yarı yarıya azaltır. Özetlemek gerekirse Temmuz ayı bahçeyi kendi haline bırakma ayı değil, sonbaharın o bereketli, serin hasat günlerini ilmek ilmek planlama ayıdır. Doğru tekniklerle toprağa emanet ettiğiniz her tohum size sonbaharda fazlasıyla geri dönecektir.